Ülkemizde ve dünyada kaza ve doğal afetlere bağlı ölümlerin oranı oldukça yüksek. Bu noktadan yola çıkarak Dünya Sağlık Örgütü 21. yüzyılda herkes için sağlık politikasının hedeflerini açıklarken ilk yardıma yer verdi. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı "Görevimiz ilk yardım" sloganı ile proje başlattı. Proje kapsamında öncelikle idareci, öğretmen ve okul çalışanlarına ilk yardım eğitimi verilecek. Sonrasında öğrenci ve velilere eğitim verilmesi planlanıyor. Öte yandan ilköğretim ve ortaöğretim müfredatında da zorunlu ilk yardım dersi bulunmakta. İlköğretim ve ortaöğretimde görevli öğretmenler müfredat kapsamında ilk yardım dersi verir. Eğitim içeriği devlet ya da özel okul statüsüne göre değişmez. İlk yardım eğitmenleri için farklı iş sahaları söz konusudur. İlk yardım eğitim merkezlerinde sorumlu müdür olarak görev yapabilirler. İlk yardım konusunda seminer ve konferans verebilirler. Öğretmenler eğitim verecekleri kişilerin farklı öğrenme stillerine hitap edebilmek durumundadırlar. Nihai amacı hayat kurtarmak olan eğitimde eksiklik ya da hata yapma lüksü yoktur. İnteraktif eğitimlerde simülasyon maketleri vasıtasıyla uygulamalı eğitim verilir. Maket uygulamalarında insancıl yaklaşım göz ardı edilemez. Geri bildirimlerle öğrenciler motive edilir. Bu nedenledir ki ilk yardım eğitimlerinin etkin iletişim becerilerine ve düzgün bir diksiyona sahip olması gerekir. Yerinde ve zamanında doğru uygulanan ilk yardım hayat kurtarmak noktasında elzemdir. Aynı zamanda kazazedenin iyileşme sürecini kısaltır. 7'den 70'e herkesin kendi düzeyine uygun seviyede ilk yardım tekniklerini uygulama becerisine sahip olması önemli. Bu alanda öğretmen ve eğitmen olmak farklı yetkinlikler gerektirir. Öncelikle ilk yardım eğitmeni olmak için sağlık alanından lisans mezuniyetine sahip olmak gerekir. Burada temel nokta anatomi ve fizyoloji eğitimi almış olmaktır. Zaten sağlık alanında görev yapan sağlık çalışanlarına görev tanımlarında ilk yardım uygulama yetkisi verilmiştir.